Herkese merhabalar. Ben Murat Ayyıldız. Mucize Meyveler YouTube ve Instagram sayfamızda ve YouTube kanalımızda sizlere sayısız meyve tanıttık ve tanıtmaya da devam edeceğiz. Bugün yine sizlere çok ilginç bir meyve seçtim. Şu an görüntüsü sizleri cezbetmiş olabilir ya da çok farklı gelmiş olabilir. Bilmiyorum şu an sizler nasıl hissediyorsunuz ama ben bu meyveyi hep ilginç bulmuşumdur. Özellikle tanımayanlar varsa onlar birazdan anlatımlarımla bu meyveyi çok daha ilginç bulacaklar. Evet arkadaşlar, şu an elimde bir Afrika meyvesi olan baklagiller familyasından Tamarind var. Ona Hint hurması da deniyor. Çünkü bu kelime Afrika kökenli bir kelimenin türetilmesinden, Tamri Hindim'den türetilmiş tamarind kelimesi bu meyveye adını vermiş ve ülkemizde de demir hindi meyvesi olarak biliniyor. Ve satışı da ithal olarak yapılmakta. Ülkemizde henüz üretimi yok. Bu yüzden de satışını yapan belli firmalar var ve bunu da ülkemize ithal edip bizlere makul fiyatlarla sunuyorlar. Evet, demir hindi meyvesi nedir? Ne işe yarar? Nasıl yenir? İsterseniz bunlara yavaş yavaş göz atalım. Anlatayım ben sizlere. Evet, bu görmüş olduğunuz şöyle tahminen 10-12 santim boyutunda demir hindi meyvesinin şu an daldan koparılmış hali. Gördüğünüz gibi burası bağlantı noktası ve burası da görmüş olduğunuz gibi meyvenin dış kabuğunun olduğu yer. Kahverengi bir doku var. Üzerinde benekler var. Ve sanki şöyle aralarda da boğum boğum görüyorsunuz meyveyi. Acaba ne kadar serttir, ne kadar yumuşaktır diye merak ediyorsanız ben şurada sizlere hemen bu meyveyi bölmeden şu şekilde kırarak ne kadar ince, narin bir kabuğunun olduğunu sizlere gösterebilirim. Evet, meyveyi böyle açtığınız zaman zaten çok ilginç bir yapısı var. İlk defa görenler bunu şimdi çok daha iyi anlayacaklardır. Buradan açmış olduğumuz zaman meyvenin hemen tepesinde şöyle görmüş olduğunuz yerde bir zar var. Ve bu zar birbirine bağlı ip dokusu diyeyim, daha doğru olacak. Görmüş olduğunuz gibi bunu tamamen çekmiş olduğum zaman bu doku beraberinde bu komple geliyor ve meyveyi ortaya bırakıyor. Evet, meyvemiz elimizde ama bu meyveyi nasıl tüketebiliriz? Şimdi bunu göreceğiz. Şimdi meyvemizin özellikle şurada, bu birazcık deforme olmuş. Ben başka bir meyve alayım şuradan. Evet, az önce burada yine açmış olduğum bir meyve vardı. Evet, bu daha sağlam, güzel bir dokulu ve bunu size tanıtayım. Evet, meyvemizi böyle açmış olduğumuz zaman burada yumuşacık, görmüş olduğunuz gibi yapışkan bir dokusunun olduğunu görebilirsiniz. Özellikle de burada şunu sizlere söylemek istiyorum. Burada beyaz bir plak var, görüyorsunuz içinde. Sizlere göstermek istediğim bu beyaz plak açıldığı zaman şöyle daha net göreceksiniz. Bu nedir diye soranlar varsa bu meyvenin zarını koruyan plak. Bunu açmış olduğumuz zaman meyvenin içerisinden de şu şekilde siyah bir çekirdek çıkıyor. Daha doğrusu kahverengi bir çekirdek çıkıyor. Ve bu da gerçekten kallavi yapıda bir çekirdek. Çok sert. Şöyle vurayım, hatta çok daha iyi anlayacaksınız. Bundan tesbihler yapılabiliyor. Süs eşyaları yapılabiliyor. Özellikle bunu çimlendirmek arkadaşlar meşakkatli bir iş. Bunu çimlendirmek isteyen arkadaşlar varsa onlara benim bir önerim olacak. Çok araştırdım çünkü. Belirli bir yerden çentik atıyorsunuz. Tabii ki embriyoya zarar vermeden sıcak suda beklettikten sonra bir gün bu tohumu alıp toprağa dikiyorsunuz sıcak aylarda ve sonrasında artık nasipse çimleniyor, nasip değilse çimlenmiyor. Evet, demir hindi meyvesinin Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldiğinde sizlere ayrıca belirtmek istiyorum. Osmanlı mutfağında çok değerli bir meyveydi bu. Ama nasıl tüketiyordu Osmanlı padişahları bu meyveyi? Şerbetiyle. Evet, bu meyvenin şerbeti Osmanlı mutfağında özellikle padişahları serinletmek amaçlı, o zamanlar biliyorsunuz birçok içecek firmaları yok. Daha çok böyle doğal bitkisel
yapılan şerbetler çok çok değerliydi. Ve özellikle de Demirinli'nin şerbeti de Osmanlı mutfağında çok önemli yeri vardır. Ve günümüze kadar da belirli rivayetlerle bu Demirinli'nin hikayeleri gelmiştir. İşte onlardan bir tanesini ben sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman bir Yeniçeri ziyaretinde susuzluk ihtiyacı oluşuyor ve sonrasında etrafına bunu belirtiyor ve oradan hemen Yeniçeriler Demirindi şerbeti getiriyorlar. Tabii ki padişah bunu daha önceden hiç içmemiş. İçiyor ve inanılmaz bir şekilde bir ferahlık hissi yaratıyor onda ve çok da beğeniyor ve o getirilen tasın içini altınla dolduruyor ve sonrasında tarifini alıp Osmanlı mutfağına bunu taşıyıp günümüze kadar da bu şerbetin geldiği söyleniyor. Rivayet bu şekilde. Ben de sizlere anlatma ihtiyacı duydum. Evet, Demirindi meyvesi arkadaşlar aslında sağlık açısından da çok faydalı olan bir meyve. Tabii ki ben bir sağlık uzmanı olmadığım için her zaman söylüyorum. Bu konulara girmiyorum ama internetten detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Evet, az önce de söylemiş olduğum gibi meyvenin burada görmüş olduğunuz gibi boğum boğum yapısını görebilirsiniz. Bu her bir boğuma bir çekirdek denk geliyor. Özellikle yerken o çekirdekleri dişiniz eğer çok sağlamsa çok dikkat edin, kırabilirsiniz de o denli sert çekirdekleri var. Dokusu birazcık arkadaşlar yumuşak olmakla birlikte hafif böyle Ramazan'da yemiş olduğumuz o hurmadan tat olarak esintiler veriyor. Ben çok beğeniyorum tadını. Çiğ yiyorum ama şerbetini belirli karışımlarla, belirli baharatlarla özellikle Ramazan aylarında serinletmek amacı yapılan bu şerbeti ülkemizde tüketiyoruz. Evet, bu meyve arkadaşlar ülkemizde henüz yetişmiyor. 400-500 gramlık paketlerde ülkemize çok cüzi rakamlarla ithal edilip satışa sunuluyor. O yüzden de gözünüzü korkutacak tropik bir meyve olarak görmenizi istemiyorum Demirindi'yi. Baklagiller familyasından arkadaşlar birazcık ağacına da değinelim. Şöyle büyüdüğü zaman 20-25 metre boy alabilen bir ağacı var Demirindi'nin. Özellikle çiçekleri salkımlar halinde sarı ve kırmızı olmak şekliyle ağaçların böyle uçlarında yetişiyor. Yaprak yapısı da biraz sanki akasyayı hatırlatır gibi. Ben gözümde hep o şekilde canlandırmışımdır. Ülkemizde de yavaş yavaş bilinmeye başladı meyvesi. Belki zamanla yetişir. Çok daha belki çarşıya pazara da inebilir. O denli önemli bir meyve. Sağlığa faydalarını mutlaka araştırmanızı istiyorum. Evet, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hepinize çok güzel bir gün ve sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.